Macaristan, Orta Avrupa'da yer alan ve tamamen karayla çevrili olan bir Avrupa Birliği ülkesi. 93 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip ülke, Avrupa için küçük bir ülke sayılmaz. Fakat eskiden daha büyük bir ülke olduklarını da unutmamak gerekiyor. Günümüzde Romanya ve Ukrayna'dan bazı toprak talepleri de oluyor. Fakat bugün konuşmak istediğim şeyler bunlardan çok daha farklı konular. Bilmeyenler için ifade etmem gerekirse Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyesi konumunda. Viktor Orban her fırsatta AB'yi eleştiren ve kendine alternatifler arayan bir başkan. Bu nedenle Türk devletleriyle ortak kararlar alıyor ve ekonomik işbirliğini arttırmaya çalışıyor. Peki Macarlar Türk mü? Macarların Türk olup olmadığı gerçekten çok tartışılan bir konu. Eğer bu soruya cevap arıyorsanız dilerseniz BRICS ve Macarlar Türk mü videolarımı izleyebilirsiniz. Orada detaylı açıklamalar bulunuyor. Bugün Macarlar Türk mü sorusu yerine Macar Marşı'nda neden Türk kelimesi geçiyor sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Evet, Macar Marşı'nda 2 defa Türk kelimesi geçiyor. Gelin bu durumun sebeplerine daha yakından bakalım. Bu sırada bana destek olmak istersen videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsin. Macaristan'ın milli marşı Himnus olarak bilinir ve 1823 yılında yazılmıştır. Bu marş Macar halkının tarihi boyunca karşılaştığı zorluklar ve acılara, aynı zamanda Tanrı'ya olan inançlarına odaklanır. Dolayısıyla içinde yer alan birçok söz Macaristan tarihindeki çeşitli dönemlere ve bu dönemlerde yaşanan sıkıntılara atıfta bulunuyor. Macarların sıklıkla Osmanlı İmparatorluğu ile iletişime geçtiği ve mücadele halinde bulunduğu göz önüne alındığında marşın içinde Türklüğe dair kelimelerin olması oldukça normal. Tanrı Macarları korusun diyerek başlayan marşın içinde bayrağımızı vahşi Türk surlarına sıklıkla diktin cümlesi yer alıyor. Bunun yanı sıra şimdi hırsız Moğol oklarını bardaktan boşanırcasına üstümüze yağdırdın. Sonra Türklerden esaret zincirini omuzlarımıza vurduk şeklinde Türk kelimesinin geçtiği 2 farklı cümle bulunuyor. Bu atıflar özellikle Macaristan'ın 16 ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu ile yaşadığı savaşlardan kaynaklı. Tarihe baktığımız zaman Türk-Macar ilişkilerinin özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da ilerlemesiyle önem kazandığını söyleyebilirim. 16. yüzyılda Osmanlıların Macaristan'ı fethetmesiyle Macar toprakları uzun bir süre Osmanlı egemenliği altında kaldı. Macarların iç işlerine dahi karışabilecek kanuni gücü son bulduktan sonra Macaristan'ın orta ve güney bölgelerinde Osmanlı egemenliği sona ermişti. Macar halkı için bu dönem hem büyük bir mücadele hem de kültürel etkileşim dönemi haline geldi. Zaten sonraki yıllarda Avusturya hanedanı olarak kabul edilen Habsburg yönetimine karşı olan bağımsızlık savaşlarında başarısız oldular. Yani Macaristan sırasıyla Habsburg, Osmanlı ve sonrasında Sovyetler gibi devletlerin etkisi ve egemenliği altında kalmayı sürdürdü. Bu da bölgede karışık bir demografik yapı ve karışık bir soy inşa etti. Bu bağlamda marşın içinde yer alan ifadeler Türkleri övmekten ziyade Osmanlı fetihlerine ve bu dönemde yaşanan olaylara göndermelerde bulunuyor. Gerçeği söylemek gerekirse birçok Macarın bilincinde Osmanlı döneminin bir tür ulusalcı dönemi olduğu düşüncesi bulunuyor. Marşta bulunan Türklükle ilgili bu olumsuz ifadeler o dönemin bir yansıması olarak okunmalı. Ancak buna rağmen bu ifadeler tamamen düşmanlık göstergesi olarak algılanmamalı. Çünkü Macarların ve Osmanlıların ilişkileri sadece savaşlar ve fetihlerden ibaret değil. Yüzlerce yıl süren kültürel etkileşim ve ortak yaşam da bu ilişkilerin bir parçası. Zaten günümüzde Türk-Macar ilişkileri dostane ve stratejik bir düzeyde devam ediyor. Macaristan, Avrupa ile bozulan ilişkilerine rağmen son yıllarda Türk Cumhuriyetlerine yönelik ciddi bir eğilim içerisinde. Bu nedenle ülke, Türk Konseyi ülkeleri tarafından kurulan yatırım fonuna dahil edildi. Macar yetkililer, Türk ülkeleriyle son 10 yılda ticaret cirosunu 2'ye katladıklarını bildirdi. Ayrıca Exim Bank aracılığıyla Macar şirketlerine Türk ülkelerindeki girişimlerde yardımcı olmak amacıyla toplamda 707 milyon dolar kredi sunulduğu ifade edildi. Tam da bu noktada Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matiz'in sözlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Türk dünyası Macaristan için çok önemli. Çünkü biz kendi kökenlerimizin arayışındayız. Özellikle komünizm döneminde bize nereden geldiğimizi unutturmak istediler. Bu nedenle zamanla Macarların kökü nerede üzerine bir düşünce ortaya çıktı. Özellikle komünizmin çöküşünden sonra birçok araştırmacı, birçok analiz ve belge ile Türk kökenli olduğumuzu kesin ve net bir şekilde ifade etti. Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban 2021 yılında şöyle bir cümle kurmuştu. Macar halkı Türk halklarıyla yüzyıllar öncesine uzanan tarihsel ve kültürel olarak ortak bir mirasa sahip. Halkımız bu tarihsel mirasta gurur duyuyor.
Gördüğünüz gibi günümüzde Macaristan devletin en üst yetkilileriyle Türk olduğuna dair izler olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Öte yandan birçok Macarın Turancılık fikrine sahip olduğunu söylesem pek de yanlış bir cümle kurmuş olmam. Elbette bu fikir kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve nüfusa vurulduğunda farklı oranlar ortaya çıkabilir. Fakat 19. yüzyıl Macaristan'da Turancılık fikrinin ortaya çıktığı zamanlardı. Paltelek önderliğinde 3 Aralık 1910 yılında Budapeşte'de Turan Cemiyeti kurulmuştu. Kurumun hedefleri Asya ve Balkan ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesi üzerineydi. Öte yandan hedefleri arasında Turan halklarının ortak köklerini keşfetmek ve uygulamak da vardı. Yani bugünkü Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na girme isteğiyle neredeyse aynı politikayı gidiyordu. Dolayısıyla 1823 yılında yazılmış olan bu marşı döneme göre ele almak oldukça önemli bir husus. Macarların yüzlerce yıl süren savaşların etkisinde kalıp Türkleri marşlarında bu şekilde anlatması bence şaşırtıcı değil. Fakat işin ilginç yanı pek çok bağımsız Türk devletinin milli marşında Türk kelimesi geçmez. Türk devletlerinden yalnızca Türkmenistan'ın milli marşında Türk kelimesi geçiyor. Fakat o da doğrudan Türk sıfatını ele almıyor. 1997 yılında hazırlanan Türkmenistan Milli Marşı'nda Türk kelimesi sadece Türkmenbaşı ve Türkmenistan kelimelerin köklerinde geçiyordu. 2008 yılında yeniden yazılan marşta ise sadece şu ifade geçiyor: "Dünya yaşasın, sen de yaşa Türkmenistan'ım." Yani marşta yer alan Türklüğe dair kelimeler aslında Türkmenistan kelimesinin kökünde geçiyor. Dolayısıyla ne yazık ki bu marşta da doğrudan bir Türk sıfatına yönelik anlatım yok. Aslına bakarsanız doğrudan Türk kelimesinin geçtiği tek marş bugün Çin esaretinde bulunan Doğu Türkistan'a ait. Onların marşları da şu şekilde: "Dünyaya hükmetmişti geçmiş ecdadımız. Ey yurdum, kanla temizledik seni. Artık hiç kirletemeyiz çünkü Türktür namımız." Gördüğünüz gibi burada Türklüğe dair net bir ifade bulunuyor. Fakat Doğu Türkistan ne yazık ki günümüzde bağımsız bir ülke değil ve Çin tarafından büyük zulümlere uğruyor. Hazır marşlarda bulunan Türk kelimesinden bahsediyorken bunları da anlatmak istedim. Sizce Macaristan önümüzdeki yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı'nda önemli roller alacak mı? Açıkçası bu konuyu oldukça merak ediyorum. Çünkü Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığı aslında çok önemli. Eğer Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz kanalda bulunan Ortak Türk Alfabesi videosunu izlemenizi öneririm. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.